etrafımızdaki insanların en çok belki de bizi etkileyen özellikleri onların duygusal davranışları. Yani diyelim ki eğer babanız çok öfkeliyse, işte anneniz işte çok sert ve kontrolcüyse, işte diyelim ki patronunuz sizin üzerinizde çok yoğun bir baskı ya da işte bir sözleriyle tacizlerde bulunuyorsa, bunların her bir tanesinin aslında öncelikle o insanları görmek, anlamak ve fark etmek ve ondan sonra da bu insanlar karşısındaki kendimizi okumak üzere belli teknikleri ve bilgileri vardır. Ve aslında her duygunun da aynı maddenin içerisinde olduğu gibi bir elementi, bir titreşimi, bir frekansı ve aynı zamanda da onun gelecekle ilgili bizi götüreceği, götürmek istediği bir durumu vardır. Her bir duygunun bir ısısı vardır. Dokunduğunuzdaki bir tadı, bir frekansı var. Yani bilirsiniz ki o dokunduğunuz şey korkudur. O dokunduğunuz şey endişedir. Onun bir rengi vardır. O renk size diyelim ki aşırı kontrol hissettirir. Kontrolden çıkmış bir enerjinin bir dokusu, bir rengi vardır. İşte bunların her bir tanesi sadece dışarıdan bakarken o kişinin hangi duygu halinde olduğunu bize anlatır. Mesela kontrol etmeye çalışan bir insan aşırı sarı renge girer. Benzi sapsarı olur. Bazı yüzlerin ne kadar sarardıklarını görürsünüz. Hani sarılık gibi. Bu kişiler mesela o anda o sarı ile birlikte güçlerini sadece dışarıyı kontrol etmeye harcarlar. Ve kontrol edemediklerini gördüklerinde de kendilerini kontrol etmedikleri için dışarıyı kontrol etmeye çalıştıkları için de yüzleri sararır. Şimdi kontrol peki kötü bir şey mi? Kontrolcülük kötü bir şey mi? Ne dedik? Her şeyin iki tane tarafı var. Bu taraflardan bir tanesi sizin aslında gücü kontrol ediyor olmanız ve sorumluluktan kaynaklanan eğer bir kontrolse, kendi sorumluluk alanınız içerisinde bir şeyi iyi yapmak için bir kontrol yapıyorsanız bu size fayda getirecek ve diyelim ki o kişi gücünü arttırıyordur. Etrafınıza bazı her şeyi yine kontrol eden ama bu kontrolün arkasında güvenmeyen insanlar vardır. Arkandan her şeyi kontrol etme çabasındadır. Başkaları sanki yanlış yapacak, bir tek o doğru yapacak zannedenler vardır. Bunun arkasındaysa güvensizlik vardır. Bakın. Yani kontrol dedik, herhangi bir durumu iyi ya da kötü değil, fayda ve faydasızlık olarak değerlendiriyoruz ve o kişiyi diyelim ki ölçerken ve değerlendirirken, oradaki matematiği görürken rengini, bedendeki yerini, o anda tabii ki mide çok yoğun asit salgıladı. Bu sebepten dolayı gastrit ve diyelim ki ülser, reflü gibi çeşitli olaylar meydana geldiyse ya da bu güvensizlik, aşırı kontrolden kaynaklanan durum aşağılara doğru bedende de çeşitli zararlar verdiyse ki böbrek taşları, kemik ağrı sızıları, cinsel problemler dahil buradaki bu spazmdan yani benim dediğim olsun diyen insanların aslında bir kontrol çabasıdır. Eğer yakın civarınızda benim dediğim gibi olsun diyen insanlar çok ise o zaman bu seyrettiğinizde
filmin siz neresindesiniz diye bakarsınız. Fakat eğer seyrettiğiniz filmin içerisinde karşınızdaki sizin alanlarınızı da gasp ediyorsa, sizin alanlarınızı da kaplayarak aslında benim dediğim gibi olsun diye size söz hakkı vermiyorsa, bu sefer siz gittikçe alanı daraltılan ve hayatın içinde bir köşeye sıkıştırılmayı seçen, diğer tarafta daha çok yere kaplayayım diye bir kanser hücresi olan bir hücre durumundadır. Şimdi bir kanser hücresi nasıl oluşuyor derseniz, özellikle yine Nobel ödülü almış bir çalışma vardı. 1935 falan yıllarında olduğunu zannediyorum. Eğer bir hücre %35 daha az nefes 48 saat içinde alıyorsa kanser hücresine dönüşüyor. Hani biz bugüne kadar hani böyle çok insanları korkuttular, şöyle şöyle yapıyorlar ya. Yani sadece hani 1/3 daha az nefes alıyorsa bir hücre ve 2 gün boyunca böyle bir şeye maruz bırakılıyorsa o hücre kanser hücresine dönüşüyor. Şimdi buradan bakın, gelin siz ruhunuzla hayattan almayla ilgili bir duruma geçirelim. Çünkü her şey iç içe ya. Yani siz eğer hayatın size sunduğu bir şeyi eğer 1/3 oranında belli bir süre almıyorsanız hayatınızı, ruhunuzu, varlığınızı kanserleştiriyorsunuz. İşte siz bir şey alamayıp eğer başkaları sizin yerlerinizi, hallerinizi, anlarınızı eğer gasp ediyorsa, gasp ettiriyorsanız ya da diğer bir anlamda kul hakkınızı yedirtiyorsanız siz artık toplum içerisinde hasta bir birey oluyorsunuz ya da işte toplumun içerisinde özellikle çok zayıflayanlar, kendilerini çok zayıf hissedenler, aciz hisseden birçok insanın düştüğü durum aslında bir kanserleşmiş insan durumudur. Ve bugün insanların birçoğu, etrafınıza okuma yapacağınız insanların birçoğu bazı alanlarda çok almak istiyor, bazı alanlarda da çok vermek istiyor. Ve bunun dengesini kuramayan insanlar topluluklarını izliyorsunuz. Ve bunları izliyorsak biz de içeride bunun dengesini göremeyen ve bilemeyenler olduğumuz için bunu yapıyorduk. Ve şunu görüyorsunuz. Diyelim ki evin içerisinde diyelim ki bir erkeğin erkek enerjini yapacağı işler vardır. Kadının dişi enerjini yapacağı işler vardır. Eğer siz ev içerisinde, hane içerisinde sürekli bir kadın olmanıza rağmen erkek işlerini yapıyorsanız, yapmaya çalışıyorsanız işte o zaman aşırı vermeye gittiğiniz için alamayarak, alamadığınız yerde de düşünün ki 2 gün %35 almadığınızda eğer orada bir hastalık, duygusal, titreşimsel, bedensel ve ruhsal bir bozukluk meydana geliyorsa düşünün ki yıllardan beri yaptığınız bazı davranış ve sistemlerin sizlerde olan davranışsal etkileri nelerdi? Ya da bir erkek olarak sürekli bir kadından almak yönünde eğer bir durum meydana getiriyorsanız bu sefer de siz doğru yerde veremediğiniz için gerçekten almanız gereken yerde alamadığınızdan dolayı aynı şekilde eril tarafında bu sefer çeşitli sorun ve problemler yaşamak durumunda kalırsınız. Yani her bir şekilde de hani eskilerin dediği gibi yersizlik sizi hoş olmayan davranışlara götürür. Onun için birçok insanın yerinde alamadığını ve yerinde veremediklerini izlersiniz. Ve bunların alış ve veriş dengelerinin bozukluklarında duygusal konularının ne kadar da kargaşa içinde olduğunu görürsünüz. Burada işte onun için bütün duygu sistemleri arkadaşlar aslında bu alma ve verme dengesinin yine bozulmasından kaynaklı bazı hastalıklara, rahatsızlıklara birçok insanda yol açar.
Herhangi bir insan boş yere çok öfkeli değildir. Bir şeyi alamadığını düşünüyordur. Bir şeyi veremediğini düşünüyordur. Herhangi bir insanın tesadüfen korkuları yok. İzlediğiniz insanların her birinin korkularının bir anatomisi var. Bir ihtiyaçsal fizyolojisi var. Ve bunları tespit ettiğinizde o insanlarla aranıza koyacağınız mesafeleri ya da kendinizi onlarla empati kurduğunuzda neden ben bu kişiyle birlikteyim? Neden bu kişi bana yakın? Neden benim çocuğumun şimdi anksiyetesi var? Neden benim işte annemin bu kadar yoğun bir ölüm korkusu var? Neden babamın bu kadar aşırı işte diyelim ki baskıcılığı var? Neden dolayı bana bu kadar çok karışılıyor? Ya da işte bir taraftan dışarıyı ve dışarıdaki seyrettiğimizden de kendi duygularımızı ve kendi düşüncelerimizi bu sefer görebilme ve okuyabilmenin yavaş yavaş basamakları ve kapıları açılmış olacak. Ve şunu göreceğiz ki aslında biz de o seyrettiğimiz ve aslında çok hoşlanmadığımız bazen duygu durumlarının tamamlananı olduğumuzu göreceğiz. Yani eğer yakın çevrenizde ve civarınızda bir durumu seyrediyorsanız ve o seyrettiğiniz de bir madde ve eşya olarak size öyle bakan aslında bir aynadır. Şimdi bakın burası kavradığımızda gerçekten işlerimizi o kadar güzel kolaylaştıracak ki eğer ben hayat aynasına bakıyorsam o baktığım ayna içerisinde dışarıdaki öfkeliyle değildir işim. Aynayı kazıyarak değildir. O aynada seyrettiğimin kendim olduğunu, kendimdeki durumun da kendime bir ayna olduğunu fark edip o halin, o duygunun içeriye doğru bu sefer doğru okuduğumda tespitleriyle dönüşümünün de yapacağı bir duruma gelirim. Çünkü evet biz bunları okuduk da hani adam kitabı okudu ne yapacak? Ne işimize yarayacak? İşte o okuduğumuzu bu sefer kendimize faydada kullanacağız. Kendimizi dönüştürmekte, iyileştirmekte, iyiliğimizde kullanan olacağız ki işte bunların her bir tanesinin de bir taraftan bütün olduğunu göreceğiz. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Her şey tek bir şeyin içerisinde. Davranışlarınız, duygularınız, düşünceleriniz, rüyalarınız, sizden yansıyan her türlü hal, seyrettiklerinizin içerisinde yansıttıklarınız, bu dünyada gördüğünüz her şeyin nasıl tek bir şey olduğunu görmeye ve dünyanın bile size göre bir davranış ve size göre bir seyir halinde olduğunu okuma yolculuğumuza aslında hepimiz hoş geldik.